Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Domateslerin bazıları kızarırken bazıları neden kızarmaz? Domateslerin kıpkırmızı olması için güneş ve sudan uzak durması gerektiğini biliyor muydunuz? Domateslerin zamanında kızarması için neler yapmamız gerektiğini gelin birlikte izleyelim. Domates güneş gördüğü için değil, yeşilken içerisinde fazla olan klorofil zamanla parçalanıp kırmızı rengin üstün hale geldiği için kırmızı hale gelir. Klorofil birçok meyve ve sebzenin yeşil rengini veren pigmenttir. Meyve ve sebzeler ham haldeyken bu yüzden yeşildir. Olgunlaşma ilerledikçe renk değişmeleri görülür. Bunun nedeni klorofillerin kaybolarak diğer renk pigmentlerinin ortaya çıkmasıdır. Aşırı sıcaklar ve meyvenin güneş ışığını direkt olarak çok fazla almasından dolayı bu klorofil daha geç parçalanacağından domates daha geç kızarmaya başlayacaktır. Domates güneşi sevmez demiyorum. Domates çiçek açıp meyve oluşana kadar düzenli sulama ve günde en az 4-5 saat güneşe ihtiyaç duyacaktır. Ancak meyveler büyüdükten sonra sulama ve güneş konusunda değişiklikler yapmanız şart. Bu da demek oluyor ki domatesin kızarmasını sağlamak için etrafındaki dalları, yani domatese gölge yapan dalları budamayın. Özellikle sürgünleri aldığınızda domatese gölge yapan yaprakları koparmayın. Üzerinde bırakın ki aşırı güneş ışığı domatese direkt gelmesin. Ve klorofili parçalanıp kıpkırmızı domatesleriniz olsun. Kısacası domates olgunlaştıktan sonra az miktarda güneş alsa da kızarır. Burada görmüş olduğunuz domatesler bütün gün güneş gördüğünden halen yeşiller. Yani kızarmaları gecikiyor. Aslında bu kural genellikle ata tohumundan üretilen domatesler için daha doğrudur. Hibrit tohumdan üretilen domates fideleri bu kadar hassas değildir. Dikkat ettiyseniz güneşe maruz kalan dışarıdaki domateslerin yerine içeride kalan domatesler daha çabuk kızarmış. Artık olgunlaşan domateslerin sulaması nasıl yapılır? Birazdan ondan da bahsedeceğim. Güneşten korumak için başka yöntemlere de başvurabilirsiniz. Örneğin seralarda kullanılan yeşil örtüler gibi. Bu örtüler güneş ışınlarını hafifletip bitkinize yoğun bir şekilde ulaşmasını engeller. Domates fidesi özellikle meyvelerini korumak için birçok dal ve yaprak üretir. Normali de budur. Az önce ilettiğim gibi ata tohumundan ürettiğiniz domateslerde bu meyveleri korumak zorundasınız. Hibrit tohumlarda ise iş biraz farklıdır. Seralarda özellikle yaprakları budarlar ki enerjisini yeni meyveleri üretmeye harcasın diye. Ve hibrit tohumdan üretilen domatesler güneşe daha dayanıklıdır. Daha çabuk kızarırlar. Benim gibi birçok kişinin de yerli tohumdan üretim yaptığını biliyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda yerli tohumdan üretim yapıp hibrit tohum bağımlılığımızı ciddi ölçüde azaltırız. Bu arada yerli tohumlarımızdan ürettiğimiz ürünlerin tohumlarından almak isterseniz açıklamalara ekleyeceğim linkten dolap uygulamasına girip domates, biber, salatalık gibi birçok yerli tohumlardan istediklerinizi alabilirsiniz. Domates olgunlaştığında sulama ve güneşte değişiklikler yapmanız şart demiştim.
Domates sulama sıklığında dikkat edilmesi gereken bir husus vardır ki çoğu kez bu yanlış uygulanır. Yeşil domatesler büyüyünceye kadar suya ihtiyaçları vardır. Bu zamana kadar düzenli bir şekilde sulanmalıdır. Ne çok fazla ne de çok az. Yeşil domatesler kızarmaya hazır olduktan sonra sulamanın azaltılması gerekir. Çünkü aşırı nem olgunlaşma süresini erteler ve kızarmaya başlayan domatesler çok fazla suya ihtiyaç duymayacağından fazla sularsanız yaprakların çürümesine yol açabilirsiniz. Suyu tamamen kesin demiyorum. Domatesi strese sokmayın. Bu sefer de çatlar. Kızarmaya başlayan domates fideleri kökünden suyu az emeceğinden köklerine su vermek yerine yapraklarına ve meyvelerine su püskürtmeniz doğru bir yöntem olacaktır. Özellikle saksıda yetiştirenler yapraklara uygulamalıdır. Bu işlemi hortumla da yapabilirsiniz. Bu sayede artık suyu az emen kökler yerine domatesin ihtiyacı olan suyu yapraklarından vermiş olacaksınız. Domateslerini kızartmaya başlayan ve başka çiçek açmayan domates fideleri köklerinden su emmeyi azaltır. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı ve zili aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.